Hiç düşündünüz mü? Bir ömür boyunca başkalarına yetişirken kendinize hiç yetişemediniz değil mi? Yıllarca önce onlar dediniz. Peki ya siz? Sizin zamanınız ne zaman gelecek? 60 yaşından sonra hayat bize tek bir soru sorar. Artık kimin için yaşıyorsun? Bu videoda 60 yaşından sonra hiç kimse için feda etmemeniz gereken 5 değerli hazineyi konuşacağız. Bedeninizi, huzurunuzu, dostluklarınızı, özgürlüğünüzü ve içinizdeki sessiz gücü. Belki bu satırlar size de unuttuğunuz bir duyguyu hatırlatacak. Hazırsanız başlayalım. Ama önce derin bir nefes alın. Çünkü bu yolculuk sadece sizin için. Birinci hazine, dinlenmenin sessiz gücü. Bir sabah kahvenizi yudumlarken kendi ellerinize bakarsınız. Yılların izleri artık gizlenmiyor. O çizgilerde hayatınızın her dönemi yazılıdır. Bir zamanlar bir evi çevirdiniz, çocuk büyüttünüz, misafir ağırladınız, koştunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi o ellerin tek isteği biraz durmak, biraz dinlenmektir. Ama biz öyle yetiştik ki, dinlenmek sözcüğü hep tembellikle yan yana geldi. Sanki oturmak suç, sessizlik ayıp, kendiyle kalmak israf gibi öğretildi bize. Oysa insan 60 yaşından sonra anlıyor. Boş durmak değil, biraz durmak gerektiğini. Çünkü ömür boyunca başkaları için hep bir şeyler yetiştirdik. Ve bir gün fark ediyoruz ki kendimize hiç yetişememişiz. Dinlenmek sadece uyumak değildir. Bir koltuğa oturup hiçbir şey düşünmemek, bir akşamüstü güneşinin pencereye vurduğu anı seyretmek veya bir fincan çayın buharına bakarken sessizce nefes almak da dinlenmektir. Beden kadar ruh da yorulur ama ruhun yorgunluğu gözle görülmez, sadece içten hissedilir. İşte o yorgunluk ancak sessizlikle onarılır. Ayşe Hanım 65 yaşında emekli bir öğretmendi. Emekli olduğunda artık biraz dinlenirim demişti. Ama çocuklar torunları bıraktı. Komşular sürekli geldi. Akrabalar senin vaktin bol dedi. Bir sabah uyanamadı. Ne bedeni ne zihni kalkmak istedi. Doktor fiziksel bir şey yok, sadece tükenmişsiniz dediğinde o gün anladı. İnsan sadece çalışarak değil, başkalarının hayatını taşırken de yorulur. O günden sonra hayatına bir kural koydu. Her gün bir saat sadece kendi istediği gibi zaman geçirecekti. Kimi zaman yürüdü, kimi zaman sessizce balkonda oturdu. İlk haftalarda suçluluk hissetti ama sonra fark etti. Kendine vakit ayırmak bencillik değil, dengeydi. Çünkü kendini ihmal eden birinin verebileceği sevgi bir noktadan sonra tükenecektir. Bilim de bunu söylüyor. 60 yaş üzeri bireylerde düzenli dinlenme, kalp sağlığından bağışıklığa, hatta unutkanlığa kadar birçok konuda iyileştirici etki sağlıyor. Ama rakamları bilmeye gerek yok. Herkes kendi vücudunun fısıltısını zaten duyuyor. O fısıltı, biraz dur. Ben artık senden değil, seninle yaşamak istiyorum diyor. Kendinize dinlenme hakkı tanıyın. Bir gün boyunca hiçbir işe yapmadan oturmak bile bazen en büyük şifadır. Çünkü o sessizlikte yaşamın gürültüsü değil, anlamı duyulur. Dinlenmek, zamanı boşa harcamak değil. Zamanı fark etmek için bir duraktır. Ve bazen bir fincan kahveyle gelen o sessizlik, bir ömür boyu aradığınız huzurun ta kendisidir. Ve siz, belki yıllardır başkaları için durmadan koştunuz. Belki de ilk kez sadece kendiniz için bir akşamüstü sessizliği hak ettiniz. O halde bir şey yapın. Bugün kimseye söz vermeyin. Bir saate sadece kendinize ayırın. Eğer bu satırlar size ben de yoruldum dedirttiyse, yorumlarda artık kendim için duruyorum yazın. Bazen bir farkındalık bir hayatı değiştirir. İkinci hazine, kişisel alanın dokunulmazlığı. Bazı kapılar vardır, sadece içeriden açılır ve belli bir yaştan sonra insan o kapının yerini bulur. Orası sizin alanınızdır. Ne evin en geniş odası ne de en sessiz köşesi. Sadece sizi siz yapan, kimsenin el süremediği küçük bir iç bölge.
Bazen bir sandalye, bazen bir dua, bazen bir anı defteri kadar sade. Mehmet Bey'in evi küçük ama huzurluydu. Bir köşede eski bir masa, birkaç kitap, bir de duvarda babasının fotoğrafı. Orası onun sığınağıydı. Ama torunları büyüyünce odayı oyun odasına çevirdiler. "Dede, sen zaten az kullanıyorsun," dediler. Mehmet Bey sustu. Gülümseyerek razı oldu ama o günden sonra içi bir tuhaf oldu. Ne kadar kalabalığın içindeyse o kadar eksik hissediyordu. Bir sabah erkenden uyandı. Herkes uykudayken odaya girdi. Toz kokusu, eski kalem, açılmamış defter. Hepsi sessizdi ama onu tanıyordu. Bir sandalyeye oturdu, derin bir nefes aldı. O an anladı. İnsan kendine ait bir yer bulamadığında yavaş yavaş kendini kaybeder. Kişisel alan sadece duvarlarla çevrili bir oda değildir. Kimi için balkon köşesidir, kimi için sabah yürüyüşü, kimi için ise kimsenin bilmediği küçük bir dua. Ama o alan ruhun nefesidir. O nefes kesildiğinde insan sessizce tükenmeye başlar. Toplum bizden sürekli açık kapılar ister. Hep hazır, hep ulaşılabilir olmamızı bekler. Ama artık o dönemi geçtiniz. Şimdi bazı kapıları kapatmanın zamanı. Sessizlik sadece yalnızlık değildir. Bazen hayatta kalma biçimidir. Çünkü her şey paylaşılmaz. Bazı şeyler sadece sizin içindir. Hatta bazen en büyük iyilik bir süre kimseyi içeri almamaktır. Psikologlar buna duygusal sınır diyor. Bizim dilimizde ise adı daha basit. Kendini korumak. Ve bu koruma başkalarına zarar vermek değil, kendine saygı duymanın sessiz halidir. Mehmet Bey sonradan o odasına küçük bir not astı. "Rahatsız etmeyin. Düşünceler çalışıyor. Ne zarif, ne doğru bir cümle. Çünkü bazen ruhun da çalışmaya ihtiyacı vardır. Ve o çalışmanın sessizlikle yapılması gerekir. Bu yüzden evinizde ya da kalbinizde kimsenin karışamayacağı küçük bir alan bırakın. Bir koltuk, bir fincan, bir dua, fark etmez. Yeter ki orası sadece size ait olsun. Çünkü insan dünyada 1000 yer gezse bile kendi köşesini bulmadıkça hiçbir yerde tam olarak var olamaz. 3. hazine. Gerçek ve anlamlı ilişkilerin sessiz gücü. Bir yaştan sonra insan kalabalığın içinde yalnızlığın ne kadar gürültülü olduğunu fark ediyor. Eskiden dostluk çok konuşmakla ölçülürdü. Şimdi ise kimin sessizliğine güvenebildiğinizle. Funda Hanım 64 yaşındaydı. Yıllarca herkesin yanında olmuştu. Doğum günlerinde, düğünlerde, mevlitlerde "onsuz olmaz" derlerdi. Ama bir gün hastalandı. O kalabalıktan sadece birkaç kişi aradı. Sadece birkaç eski komşusu geldi. Elinde bir tabak çorba, gözlerinde sessiz bir şefkat. O gün Funda Hanım anladı. Gerçek dostluk insanın sesine değil, sessizliğine dayanır. İnsanın hayatı boyunca yüzlerce tanıdığı olur ama kalbinde sadece birkaç kişiye yer vardır. Zaman geçtikçe o yerler sadeleşir. Çünkü yaş ilerledikçe insan artık kiminle yorgun, kiminle huzurlu olduğunu öğrenir. Bir arkadaş sizi gülümsettiği kadar sustuğunuzda da rahat bırakabiliyorsa o ilişki değerlidir. Gerçek bağ birlikte susabilmektir. Sözün bittiği yerde bile güven duyulan insandır dost. Artık herkesi memnun etmeye çalıştığınız o dönem geride kaldı. Darılmasın diye gidilen davetler, ayıp olmasın diye dinlenen bitmeyen şikayetler. Şimdi başka bir dönemdesiniz. Kalabalığın değil, samimiyetin zamanı. Bir dostla içilen sade kahve, 100 kişilik sofradan daha değerlidir artık. Araştırmalar diyor ki, güçlü ve samimi bağlara sahip yaşlı bireyler, yalnız yaşayanlara göre daha uzun yaşıyor. Ama biz zaten bunu hissediyoruz. İnsanı yaşatan şey, kalbin sıcaklığıdır. Bazen birilerini geride bırakmak gerekir. Bu bencillik değil, ruhun hafiflemesidir. Çünkü bazı insanlar kalbinize iyi gelmez, sadece ağırlık yapar. Oysa hayatın bu evresinde yük değil, huzur gerekir.
Konuşmaktan pek hoşlanmadığınız bir arkadaşınız telefon ettiğinde ayıp olur açmam gerekli diye düşünmeyin. Açmayın. Sırf nezaket uğruna yorgunluk taşımayın. Gerçek dostlar sizi yokladığında sırf nasılsın demek için ararlar. Sizi değiştirmek için değil. Ve unutmayın, artık kimseyi kanıtlamaya ihtiyacınız yok. Çünkü siz kendinizi çoktan kanıtladınız yaşadıklarınızla. Belki siz de uzun zamandır bir telefonu açmak istemiyorsunuzdur. Belki bazı dostlukların ömrü dolmuştur. Bunda hiçbir yanlış yok. Yorumlara yazın. Hayatınızda size en çok huzur veren kişi kimdi? Yorumunuzu bekliyoruz. 4. hazine. Doğayla yeniden kurulan sessiz bağ. Bazı sabahlar doğa insanın kalbini hafifçe dürter. Bir kuş sesi, bir yaprak hışırtısı ya da güneşin perde arasından süzülen ışığı, bunlar çağrıdır aslında. Hayatın koşuşturmasında unuttuğunuz bir dostun size buradayım deyişidir. Hasan Bey emekli bir mühendisti. 68 yaşında her sabah saat 7'de aynı parka gider. Çevresindekiler "Ne buluyorsun orada?" derdi. O ise sadece gülümser çünkü açıklamaya gerek yoktur. Bazı huzurların dili yoktur. Parktaki çınar ağacıyla her sabah selamlaşır. "Yine dayanmışsın rüzgara," derdi içinden. Bir gün yağmur yağarken kimse çıkmadı dışarı ama Hasan Bey yürümeye devam etti. Dönüşte içi tertemizdi. Sanki ruhunu yıkamış gibiydi. Çünkü fark etti. İnsanı yenileyen bazen bir duş değil, bir yağmurun altından geçmektir. Doğa konuşmaz ama anlatır. Bir ağacın kökü sabrı, mavi gökyüzü genişlemeyi, dere akışa bırakmayı, bir taş sessizliği öğretir. Artık hayat size hız değil, denge çağrısı yapıyor. Bir gün boyunca hiçbir şey planlamadan yürüyün. Bir bankta oturun, rüzgarı izleyin ya da sadece çiçeklerin isimlerini sayın. Fark edeceksiniz, hayat hala güzel, sadece yavaşlamış. Doğa size gençliğinizi geri vermez belki ama iç huzurunuzu geri verir. Toprakla uğraşmak, ağaca dokunmak, gökyüzüne bakıp şükür demek, insanı yeniden insan yapar. Zamanın fısıltısında her sabah duyduğunuz o dingin ses var ya, işte doğanın sesi de odur. Sakin, sabırlı, yargısız. O yüzden ne olursa olsun kendinizi 4 duvar arasına hapsetmeyin. Pencereyi aralayın, saksıdaki çiçekle konuşun ya da bir parkta sessizce oturun. Çünkü doğa size hiçbir şey söylemez aslında. Sadece kim olduğunuzu hatırlatır. 5. hazine. Kendi yönünü seçme özgürlüğü. 60 yaşından sonra gelen en büyük armağan özgürlüktür. Ama bu gürültülü bir özgürlük değil, sessiz, olgun, kararlı bir türdür. Artık neyi istemediğinizi bilirsiniz. Kimin sözünün kalbinizi yorduğunu, hangi ortamın sizi küçülttüğünü anlarsınız. Zeynep Hanım, 61 yaşında resim yapmaya karar verdiğinde çocukları "Anne, artık çok geç," demişti. Ama o sadece gülümsedi. Kursun ilk gününde eline fırçayı aldığında elleri titriyordu. Acaba çocuklar haklı mı diye düşündü. Ama birkaç hafta sonra renkler birbirine karıştığında yüzündeki çizgiler bile yumuşamıştı. "Ben geç değilim," dedi bir gün. "Sadece sıramı bekliyordum." İşte hayat tam da budur. Kimsenin onayına ihtiyaç duymadan bir şey yapmak. Kimi bahçe kurar, kimi şiir yazar, kimi torununa masal anlatır. Ama hepsi aynı duyguyla başlar. Bu sefer kendim için. İnsanın en geç fark ettiği şey şudur: başkalarının istediği gibi yaşamak nezakettir. Ama kendi istediği gibi yaşamak saygıdır. Ve siz artık bu saygıyı kendinize borçlusunuz. Bir gün biri size "Bu yaştan sonra ne yapacaksın?" diye sorarsa gülümseyin ve "Yaşayacağım," deyin. Kısa, sade ama en doğru cevap budur. Çünkü 60 yaş bir kapanış değil, daha sessiz, daha bilinçli bir başlangıçtır. Bu yaştan sonra artık kimsenin gölgesinde değil, kendi ışığınızda yürüyorsunuz. Artık biliyorsunuz ne konuşulacağını, neye susulacağını,
kiminle kalınacağını, kimden uzak durulacağını. Bu bilgelik yıllarla değil, yaşanmışlıkla kazanılır. Belki dans etmeyi deneyeceksiniz. Belki bahçenize kuşlar gelecek. Belki de sadece sabah kahvenizi kimseyle paylaşmadan içeceksiniz. Hepsi olur. Çünkü artık her sabah bir karar veriyorsunuz. Bugün kendim için yaşayacağım. Ve gün biterken aynaya baktığınızda yorgun değil, huzurlu bir yüz görüyorsanız, işte o zaman bilirsiniz ki bu hayat sonunda size de iyi davranmaya başlamıştır. Bu artık size ait bir hayattır. Eğer siz de artık kendi ışığımda yürüyorum diyorsanız yorumlara sadece bir kelime bırakın. Hazırım. Çünkü hayat bazen tek bir kelimeyle yeniden başlar. Hayatın bu evresinde artık kimseye yetişmek zorunda değilsiniz. Artık koşmak değil, hissetmek zamanı. Unutmayın, her yeni sabah yeniden başlama iznidir. Ve o izin başkasından değil, sizden gelir. Zamanın fısıltısı her zaman size hatırlatmak için burada olacak. Kendinizi, kalbinizi ve sessizliğinizi yeniden bulmanız için. Bir dahaki videoda görüşürüz. O zamana kadar sessizliğinizi sevin. Çünkü orada hala siz varsınız. Hoşça kalın.